Efendim merhabalar. Bu model kağıt ipe çok yakışıyor. Ben runner olarak sizlerin beğenisine sunmak istedim. Uçlarına da ahşap boncuklar ilave ederek ayrı bir hareket katmak istedim. Detaylı olarak sizlere anlattım. Büyük bir sehpanın üzerine serdim. Eni 45 santim oldu. Oldukça hızlı örebiliyorsunuz bu arada. Ortalama 2 gün içerisinde ben bu runner'ı tamamlamış oldum. Boyu ise 91 santim. Ama siz dilerseniz enini ve boyunu farklı ölçülerde model anlatımı doğrultusunda yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonuyla sizleri bekliyorum. Zili de açarsanız benden hızlıca haberdar olursunuz. Evet, modelimiz büyük bir parça. Büyük bir parça olduğu için ben size küçük bir parça olarak öreceğim ve farklı bir ipte örmek istiyorum. Tam olarak batma noktalarımı görmeniz önemli. Videonun hemen başında söylemek istiyorum. Lütfen atlatmadan model kurulumunu izleyin. Neden? Çünkü modelimizin bakın bir sırada 3 tane ikili trabzan varken diğer sırada beşli olarak başlıyoruz. Yani modelin başları ve sonları önemli. Şunu söylemek istiyorum. Bu sıraya başladığınız zaman hemen altındaki sırayı değil, onun altındaki sırayı takip ederek örüyorsunuz. Bundan dolayı zaten model 2 sıradan oluşuyor. Bunun için hani hızlıca da anlatacağım için ayrıntıları kaçırmanızı istemem. Şimdi benim bir parçamda 12 tane model bulunuyor. Model de 5'in ve katları üzeri olduğu için ben 60 zincir üzerine kurdum. 5 çarpı 12. Siz de 5, 10, 15, 20, 25 bu şekilde düşünebilirsiniz. Bu modelden hırka, kazak çok güzel olur. Her sırada farklı renkte bir kazak ördüğünüzü düşünün. Öyle bir hayal edin. Şapka çok güzel olur. Eldiven çok güzel olur. Artık gerisi de sizin hayal gücünüze kalmış. Perde örenler bile çıkacak, ben eminim bu videodan sonra. Şimdi hemen lafı uzatmadan model anlatımına geçelim. Ölçülerini falan zaten videonun başında vermiştik. Şöyle hemen koyuyorum. Şimdi ben bu kağıt ipi örerken 4 numara tığ ile ördüm. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Kağıt ipte yine modeli örerek size yine göstereceğim. Ama önce bir modelimizi kuralım. Şimdi hemen ben şöyle ipimi de yere attım. Normal sıradan bir koton iple örüyorum. Videomu hemen sizin için büyütüyorum. Şöyle. Evet, masamızın üzerinde rahatlattık. Şimdi şöyle işaret parmağıma ipimi doladım. Bakın tığım kancası yukarı bakıyor. İpimi üzerine aldım. Şöyle bir tur ipimi geçirdim. Buraya bir tane kilit zincir çektim. Bu zincirimi saymıyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir tane de fazladan çektim. İşin garanti olsun düşüncesiyle. Şimdi hemen bakın. Ta ipimi doluyorum. Şimdi ben bu noktadayım. Buradan geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirimin içerisine bir tane ikili trabzan yapacağım. Bakın tığımda 3 tane ipim var. Önce ikisini çıkartıyorum. Sonra ikisini. Şimdi bununla birlikte ben 2 tane ikili trabzan kabul ediyorum. Şimdi aynı noktanın içerisine bir tane daha yapıyorum. 3. olmuş oluyor. Bir tane daha yapıyorum. 4 olmuş oluyor. Ve sonuncuyla birlikte 5. 5 tane aynı noktanın içerisinde ikili trabzanım oluşmuş oldu. Şimdi tığ ipimi doluyorum. Aralarda zincir çekmiyoruz. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane atlatıyorum. Hep 5 tane atlatarak. Şimdi tekrar bakın. Tığımda 3 tane ipim var. Önce ikisi, sonra ikisi. Hemen yanına derken aynı noktanın içerisine bu ikili trabzanın yanı oluyor ama aynı nokta. Aynı noktanın içerisine bir tane daha 2, 3, 4 ve 5. Bakın şu şekilde. Devam ediyorum tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın tam 5. yani sonuncu olmuş oluyor. 15 zincir çekmiştim biliyorsunuz. Tekrar 1,
2, 3, 4 ve 5. Bakın şöyle. Bakın bu şekilde. Şimdi benim burada kendi ipimde toplam, yani kendi kağıt ipimde 12 tane vardı. Burada 3 tane yapmış olduk. Evet, şimdi ikinci sıramıza hemen başlıyoruz. Sıra başlarında 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Örgümü çevirdim. Bakın efendim şöyle. Bu şekilde. Şimdi hemen bakın buradayım. Onun hemen yanındaki ikili trabzanın tepe noktasına 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1 ve 2. Aynı noktanın içerisine. Şöyle. Başta 3 zincirim var ve 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Şimdi biliyorsunuz aralarda zincir çekmiyorduk. Hemen ta ipimin başına doluyorum. Geliyorum şu ikinci modelimin bana göre birinci olan ikili trabzanın tepe noktasına, buraya bakın şöyle girdim. Buraya hemen bir tane ikili trabzan ördüm. Hemen yanına aynı boşluğun içerisine ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Bakın böyle. Tekrar devam ediyorum. Yine hemen arada zincirim yok. Bu yaptığım sonuncu grubun tepe başına birincisine geliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet, bu şekilde. Şimdi bakınız sıranın sonundayım. Burada ne yapmıştım? 3 zincirle dönmüştüm. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapmıştım. Şimdi burada bakın şurada benim sonuncu olan var. Sonuncu. Onun tepe noktasına geliyorum. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan örmüş oluyorum. Tıpkı bu başta bu iç zinciri ikili trabzan kabul ettiğim için 1, 2, 3. Burası da 1, 2, 3. Bu şekilde ne yapmış oluyorum? Sıramı tamamlamış oluyorum. Şimdi hemen tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ta ipimi doladım. Şöyle çevirdim. Bakın bu şekilde, bu yöndeyim. Şimdi bu sırada ne yapacağım biliyor musunuz? Bir alt sırayı takip etmeyeceğim. Onun altındakini takip edeceğim. Burada ne var? Hemen 5 tane ikili trabzan var. Hemen ne yapıyorum? Geliyorum. Buradaki ilk şu üçlüyü atlamış oluyorum bu durumda. İlk yaptığım beşli grubun tepe noktasına geliyorum. İlkine hemen buraya 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar ta ipimi doladım. Hemen bakın yine aynı şekilde, hiçbir şey yok. Aynı şekilde modelimi örüyorum. İlkine geliyorum. 5 tane 2, 3, 4 ve 5. Bakın bu şekilde. Bu hale geldi. Şimdi bu noktaya da 5 tane ikili trabzanımı öreceğim. Evet. Şimdi hemen geldim. 1, 2, 3, 4 ve bakın 5. Şöyle.
Şimdi burada neyim var benim? Bakın hep aynı. Başı ve sonu modelin aynı. 3 zincirim var. O zaman ne yapacağım? Ta ipimi dolayacağım. Şu 3 zincirlik boşluğa hemen bir tane ikili trabzan yapacağım. Aynı hale getirmiş oldum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Bu sırayı değil bir alt sırayı takip edeceğim için bakın 3 zincirim var. 3 zincir var. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 ve 2. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu sırayı da göstermek istiyorum size. Bakın model çok güzel ve zevkle örülüyor. Hemen geleceğim buraya ilkine 1 2 3 4 ve 5. Şöyle. Şimdi yine aynı hep devam ediyorum. 2 hızlı örüyorum o yüzden. 3 4 ve 5. Bakın. Burada benim 3 tane kabul ediyorum bu zincirle birlikte. O zaman ne yapacağım? Hemen şu son noktaya bakınız. Şu son 1, 2, 3, 4, 5.'nin sonuna şu zincirle birleşen yere dönme noktasıyla o noktaya 1, 2 ve 3. Bakınız. Şöyle. Burada da 3, burada da 3. Şimdi ne yapacağım? Döneceğim. 1, 2, 3 döndüm. Geldim. Şimdi ben bu sırayı değil bir alt sırayı takip edeceğim için ne yapmam gerekiyor? Hemen şu noktaya 5 tane üçlü. Burada beşli ile başlıyor. Bu üçlü grubu atlıyorum. Hemen buraya geçip 5 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bundan sonrası hep aynı bu şekilde devam edecek. Evet. Modelimiz bu arkadaşlar. Oldukça basit ve zevkli bir model olmuş oldu. Şimdi ben biraz da şu kağıt ipimi de size göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir ayarlayalım. Bakın şimdi buradayım. Hemen 5 taneyi hazırlamışım, yapmışım. Şimdi hemen yanındakinin ilkine geldim. 1 2 Kağıt ipi sıkı sıkı örmeyin. Rahat bırakın ve çok güzel ütüyle, buharlı ütüyle mutlaka ütüleyin. Çok güzel duruyor. Hani şimdi bunlar böyle bol bol gözüküyor ya gözünüze, çirkin gibi geliyor. Ama o ütüden sonra o kadar güzel oluyor ki, hatta bakın şöyle elimde bir düzelteyim. Alt kısmını ütülemiştim bakın. Model kendini nasıl yayıyor. Bundan dolayı hani kağıt ipi ütülemekte çekinmeyin. Üzerine mutlaka bir tane beyaz bir tülbent koyun ya da bir bez koyun. Onunla ütünüzü yapın. Şimdi bakın sıranın sonuna gelince tekrar açayım. Sıra sonunu nasıl örmüşüm tekrar size göstereyim. Burada üçlü var. Demek ki benim burada beşli ve zincirle bitirmem gerekiyor. Oraya geliyorum hemen. Evet bakın sıranın sonundayım. Şurada üçlü var. Bunun ilkine ne yapmam gerekiyor benim? 5 tane ikili trabzan örmem gerekiyor. 1 2 3 4 ve 5. Ta ipimi doluyorum. Hemen buradaki dönüş zincirin tepe noktasına gelip bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ay, içine giremedim. Şöyle içine girdim. Ve 3 zincirle dönüp tekrar modeli örmem gerekiyor ama ben artık bitirdim. Bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. Şimdi
Bu ilk sırada hemen bakın şu parçamı aldım. Şu ilk sırada. Bakın şöyle şeyler var. Zincir boşlukları var. Bakın şunlar. Bunların ucuna birer tane ahşap koydum. Ama son sırada o yok. Bakın son sıra burada bitirdik. Şöyle bir tık küçülteyim. Evet. Şurada bitirdik. Şimdi ben oralara şöyle bir şey yapıyorum. Evet, sırayı bitirdik. Şimdi bakın artık bu sırama ahşap boncuk koymak istiyorum. Onu nasıl yaptığımı gösteriyorum. Bir zincirle geri dönüyorum. Şöyle çevirdim. 1, 2. Tam orta noktaya geleceğim. Ondan dolayı buraya hemen bir ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma nasıl? Zincir boşluğunun içerisine girdim. İpimi aldım. Tığımdaki ipin içerisinden geçirdim. Şöyle. Şimdi bir tane daha. Şöyle. Üçüncüye de yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ne yapacağım? Geleceğim. 1, 2, üçüncünün tepe noktasına bir tane sık iğne yapacağım. Şuraya ahşabımı bağlayacağım. Şimdi tekrar bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Geldim. 1, 2, hop geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Sıranın sonuna kadar üçüncülerin tepe noktasına gelip bir tane sık iğne yapıyorum. Şu noktalara ahşaplarımı bağlayacağım. Onu da nasıl yaptığımı tekrar size göstereceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Bakın. Şöyle buraya yaptım. Hemen buraya gene geldim. Bir ilmek kaydırdım yanına. Hemen yanına bir tane daha ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim ve ipimi kestim. Şimdi benim yönüm bu yön. Şimdi yönümü belirliyorum. Önüm neresi? Arkam neresi? Evet. Ön yüzüm burası. O yüzden buradan geliyorum. Şöyle bakın. İpimi aralardan kaydırarak yok ediyorum. Şöyle. Şuraya da en son bakın geldim. Bir tane ipin içerisinden geçirip hemen düğüm attım. Şu ipi de masayı bile salladım yani. Heh. Bitti. Şimdi sıra geldi. Ahşaplarımızı takmaya. Bakın buraya bunlara zaten takmıştım. Şöyle iplerden kesiyorum. Püskül de yapılabilir ama benim kedim var. Ben püskül yapmayacağım. Yoksa o püsküle rahatlık vermez. Siz püskül de yapabilirsiniz. Şöyle kestim. Çok basit bir yöntemle ipi ahşap halkanın içerisinden geçirdim. Şu ucuma geldim. Hatta şu zincirin içerisinden bakın. Zincir boşluğunun içerisinden geçirdim. Şöyle bir sıktım. Şöyle elimle de düzeltiyorum. Olması istediği noktaya göre. Şimdi böyle çok sıkınca zaten kağıt ip düğüm yeri bile belli olmuyor. Sonra çözülürse bile yeniden yapabilirsiniz. Yıkatırsınız. Yıkatırken çıkartabilirsiniz gibi makineye hani kaçmasın düşüncesiyle. Tabii narin programda ben genelde elde yıkıyorum ama yine de hani o bilgiyi de vereyim size. Geldim. Evet, bu şekilde ne yapacağız? Tamamlayacağız. Bakın bu ucu yapmıştım. Burayı da
oturup hemen hazırlayacağım ve runner'ımız bitmiş oldu efendim. İnşallah modelimi beğenmişsinizdir. Kanalımda farklı videolar var. Oynatma listelerinin bir kısmını sizlere ekliyorum. Dilediğiniz gibi değerlendirin efendim. Beğeni ve yorum yapmanız benim için önemli. Kanalıma abone olursanız benden hızlıca haberdar olursunuz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.